Herkese merhaba. Şimdi hızlıca bir emtialarda haftalık grafiklerden de bir bakalım neler olmuş. Uzun zamandır takip ettiğimiz yukarıda 24.70 gümüşte kırılamayınca oldukça sert satışlar takip ettik. Kanal takipçileri de zaten uzun zamandır bu beklenti içindeydi. Ve aşağıda ilk destek bölgemiz olan alana ulaşmış durumdayız şu an. Bu da şu son yükselişin %38.2 Fibonacci seviyesinin de geçtiği 22-25-21-70 bölgesi. Şimdi burada sorular geliyor hangi seviye alım için uygun olur diye. Bunu bizim bugünden bilebilme şansımız yok. Aşağıda satışların 20.86-20.38 hatta %61.8 seviyesinin geçtiği 20.35'e kadar devam etmesi son derece sağlıklı ve normaldir. Hatta bu yaşadığımız son yükselişi birinci dalga olarak kabul edeceksek bunun aşağıda %61.8 20.35'e kadar geri çekilmesini de bekleriz. Ancak tabi Ukrayna-Rusya savaşı, Amerika'daki ekonomik sıkıntılar, ne gibi gelişmeler olacak önümüzdeki haftalarda bilemeyiz. Zaten o nedenle de hafta içinde günlük destek direnç bölgelerimizi takip ediyoruz. Şu an için altın ve gümüşte desteklerin kırıldığı bir süreç takip ediliyor. Dirençler kırılmaya başladığında yani arzın talebe döndüğünü daha düşük zaman dilimlerinde görmeye başladığımızda 20-35 beklentimizi bir kenara bırakıp alıma geçeceğimiz süreçleri takip ederiz hafta içi yaptığımız analizlerde. Ancak şu an için haftalık kapanışlarda da 20-70 ilk önemli bölgemiz olacak. Bunun da altında 21-38. Bakın geçtiğimiz 2 sene boyunca destek olarak çalışan bölgeyi yakından takip ediyor olacağız. Buradan ons altına geçelim. Ons altında da yükseliş yukarıda şu son düşüşün %78.6 seviyesine ulaştıktan sonra çok sert satışlar aldı. Buradaki bu satışların aşağıda 1833-1812'ye kadar devam etmesini beklerim. Gümüş şu an için bu bölgeyi fiyatlıyor. %38.2'sini geri aldı demiştik hatırlarsanız. Ancak gene tipik altın gümüş hareketini takip ediyoruz. Önden gümüş hareket ediyor. Sonrasında da altın katılacak mı? Buna bakacağız. Burada da sırasıyla takip ettiğimiz destek bölgemiz öncelikle %50 seviyesinin geçtiği 1786-1771. Bunun da altında kritik olacak olan %61.8 seviyesinin geçtiği 1746-1732 olacak. Burada tabii şu olasılığı da göz ardı etmeyelim. Burada örneğin 1732 desteği kırılacak olursa aşağıda şu bir önceki dibin oluştuğu bölge 1639-1614. Bu bölge dahi görülebilir. Burada bir çift dip yaptıktan sonra yükselişine devam edebilir. Yani böyle bir riskin olduğunu da burada unutmayalım. Ben bu denli bir satışın geleceğini tahmin etmiyorum. Aynı zamanda bakın gümüşe de tekrar dönersek gümüş de burada 20.35'i kıracak olursa aşağıda 18.05, 18, 17.55 bölgesine kadar satışların derinleştiği bir süreci de takip edebiliriz. Burada da gene herhangi bir sorun olmaz. Bir çift dip yapıp tekrar yükselişe dönecektir. Ancak dediğim gibi ya ben bu denli satışların derinleştiği bir süreç olacağını zannetmiyorum. Ya tatsız bir neden de olsa sonuçta bir Ukrayna-Rusya savaşı var. Öyle bir risk varken altın ve gümüşte ben bu kadar sert satışların gelebileceğini tahmin etmiyorum. Ancak bir olasılık olduğunu da unutmamamız gerekir. Buradan bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda takip ettiğimiz direnç bölgemiz 84.64, 84.65 diyebiliriz buna. Bu bölgeyi takip ediyorduk. 84.75 kapanışı geldi. Bunun da üstünde 85.52 önemli olacak. Bakın geçmişte 2020 Eylül ayında görülen bir tepe bölgesi. Bu bölge geçilecek mi? Bunu takip edeceğiz. 85.52 üstü kapanışlar yukarıda 90.75, 89.95'leri hedefleyebilir. Bu da altın ve gümüşte %61.8 Fibonacci seviyesine doğru geri çekilmeleri tetikleyebilir. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda 85.52 önemli bir direnç olarak karşımıza çıkacak. Buradan bir platine bakalım. Platinde de bakın şu son
son düşüşün %78.6 seviyesinden dirençle karşılaştık ve bu bölgeden sert satışlar yaklaşık 5 haftadır takip ediyoruz. Ve platin bakın şu son yükselişin %50 seviyesinin de artık altına inmiş durumda. Burada önemli olacak destek bölgemiz Fibonacci %61.8 seviyesinin de geçtiği 923-904 bölgesi olacaktır. Bunun da hemen altında gene geçmişten gelen bakın bir önemli destek bölgemizin desteği var 890. Burada da 890 kırılacak olursa gene bir çift dip ihtimali 838-790'lara doğru satışlar derinleşebilir. Ancak ben bu denli satışların gelebileceğini burada da tahmin etmiyorum. Nihai olarak 890'ın bir destek olarak çalışması gayet normal olacaktır. Burada da 900 kırıldı dedirtip küçük yatırımcıyı satışa geçirtip tekrar buradan bir dönüş yaşayabilir platin. Ancak tabi 896 kapanışlarında bir çift dibe gitme ihtimali olduğunu unutmayalım. Buradan hızlıca bir Palladium'a da bakalım. Palladium'da da aslında uzun zamandır takip ettiğimiz 1653-1500 destek bölgesi çalışmaya devam ediyor. Aşağıda 1500 kırılacak olursa Palladium'da sıkıntılı bir süreç olur. Bakın yaklaşık 2 senedir şu yatayda çalıştırdığı bandı kırmış olacak. Dolayısıyla şu yükseklik kadar bir düşüş gelebilir. Bu da 860'ları hedefleyen bir hareketi tetikleyebilir. Bu böyle olacaktır demiyorum ancak böyle bir riskin olduğunu lütfen unutmayalım. 1500 kırıldığında da 1383, onun da altında 1357-1269 bölgesini takip ediyor olacağız. Ancak şu an için 1500 dolar seviyesi korunuyor. Umarım buradan bir dönüş alırız. Palladium çünkü yatırımcısını oldukça aslında bu süreçte üzmeye devam etti ne yazık ki. Burada yükselişten bahsedebilmemiz için oluşan şu son tepenin geçildiğini görmemiz lazım. 1840 bölgesi, 1840-1789 kırılmadığı sürece ne yazık ki burada da satışların devamını takip ediyor olacağız. Buradan bir Brent petrole de bakalım. Brent petrolde yukarıda 90 seviyesi geçilmediği sürece satışların aşağıda 65-60 bölgesine kadar devam etmesi gayet normal karşılanır. Şu son yükselişin bakın %38.2 seviyesini geriye aldığı bir süreç olacaktır. Yukarıda da 90 seviyesi geçildiğinde takip edeceğimiz direnç bölgemiz bakın şu tepede oluşan yatay hareketin konsolidasyon alanının destek bölgesi 102-96 bölgesi, 97 diyelim buna. 102-97 bölgesi direnç olarak ilk karşımıza çıkacak. 102 kırıldığı takdirde de tekrar yukarıda 138-123 bölgesini takip ediyor oluruz. Burada bir çift tepe ihtimali olacaktır. 138'in geçilmesi de yükselişlerin devamını bize gösterecektir. Ancak tabi aşağıda da bakın gene şurada bir konsolidasyon alanımız var. Bu da 36-46-47 aralığından geçiyor. Bu bölgeye kadar da satışların gene derinleşmesi gayet normal olur. Şu son yükselişin düzeltmesini yaptığımızı söyleriz ve bu bölgeden gelecek alımlarla da 138'in geçildiği bir süreci takip ediyor oluruz. Buradan son olarak bir de gramlara bakalım. Gram gümüşte bakın Aralık 2021 Aralık ayında gördüğümüz tepe bölgemiz şu an için destek olarak çalışıyor. 13.14'ü takip edeceğiz burada. 13.14'ün altına inmesi şuradaki yatay bandın direnç bölgesinin destek olarak çalıştığı yani 12.66-12.35'lere kadar satışların derinleştiği bir süreci bize gösterecektir. Ancak ben burada satışların çok fazla derinleşebileceğini düşünmüyorum. Çünkü dolar Türk lirasında artık yavaş yavaş kontrol kaybedilecek. Bir noktada mutlaka o dolar yükselecek. Öyle bir durumda da onsların düzeltmesi derinleşse dahi gramlarda çok sert yükselişleri takip ediyor olacağız. Ancak şu an için grafiklere baktığımızda 12.35 önemli bir destek seviyemiz. Buradan gram altına geçelim. Gram altında henüz satışlar bakın nispeten daha zayıf gümüşe nazaran. Ancak tabi dediğimiz gibi her zaman altın sonradan takip edecektir. Ve 1058'lere kadar burada da satışlar gayet normal karşılanır. 1058 altında da takip edeceğimiz ilk destek bölgemiz 1032-1010 bölgesi. Bu aynı zamanda bakın şu son yükselişin %23.6
seviyesinin geçtiği bir alan. Burada 1010'lara kadar düşüşler gelir gelmez bunu bilebilmemiz mümkün değil, ancak dediğim gibi dolar Türk lirasını burada çok yakından takip edeceğiz. Çok sıkıntılı, çok acı tatsız bir süreçten geçiyoruz. Burada aslında borsayı da çok yakından takip etmemiz gerekecek. Borsadaki satışlar derinleşecek olursa oradan çıkan para mutlaka bir miktarı dolara da geçecektir. Dolayısıyla hükümetin bu doları daha fazla tutabilme şansı olmayacaktır böyle bir durumda. Ancak hükümet de ne gibi bir önlem alır, ne gibi bir hamle yapar, bunu da öngörebilmek mümkün değil. Sonuçta hukukun, kanunların, hatta anayasanın çok umursanmadığı, uygulanmadığı bir süreçten geçiyoruz. O nedenle ne yapacaklarını öngöremeyiz ama dolar Türk lirasının da artık tutulmasının oldukça zor olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere.